Merhabalar, ben Doktor Fuat Beşkardeş, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Bugün Hipokrat TV'de sizlerle yaş dönemleri, dönem krizleri ve yaşam döngülerinden bahsetmek istiyorum. Ama öncelikle hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Erik Hamburger Erikson bir gelişim psikoloğu olarak yaşamı 8 döngüye ayırmıştır. Orta yaş dönemi 30-60 yaş dönemi olarak adlandırılır ve bu dönemin üretkenlik ve durağanlık arasında iki çatışması vardır. Bu dönem aslında yaşlılığa hazırlıktır. Yaşlılıkta eğer diğer dönemler güzel geçerse bir benlik bütünlüğü oluşur ama sıkıntı olursa umutsuzluk devreye girebilir. Yaşam kaçıyor mu? Acaba yaşam telaşında mıyım? Trenimi kaçırdım. Böylelikle hırs dolu koşuşmalar içerisinde oluruz. Mutluluk acaba bulundu mu? Yakalandı mı? Acaba istediğim hayatımı yaşadım? Yoksa trenimi kaçırdım? Yoksa yapılacaklar listesiyle mi geçti ömrüm? Bunları düşünürken kişiler kendisi olamaz, kendiliklerini oluşturamaz. Çoğaldıkça azalan, görüldükçe kaybolan hayatlar yaşarlar. Yaşını söyle, bana sendromunu söyleyeyim. Şimdi 18 yaşında reşit olmakla başlar bu döngü. Reşit olmaktan sonra 24-25 yaşında hangi işi buldun, hangi okulu bitirdin, hangi üniversiteyi bitirdin, ne kariyeri yapacaksın? Evet, ondan sonra 30 yaşında bu orta yaş krizi dediğimiz işte ne zaman evleneceksin, 35 yaşında ne zaman çocuk sahibi olacaksın, 40 yaşında erkekler için riskli yaşlar başladı, 50 yaşında yaşlanma başladı, 70 yaşında da eyvah çok yaşlandık, anti-aging'e başlayalım soruları, sualleri gelir. Orta yaş krizi ya da sendromu herkeste görülmez. Görülen kişilerde, erkeklerde 40'lı yaşlarda, kadınlarda 30'lu yaşlarda olarak adlandırılır. Bu dönem hem psikolojik hem fizyolojik değişikliklerin olduğu, aynı zamanda sosyolojik değişikliklerin de olduğu bir dönemdir. Erkeklerde özellikle hayatlarının düzene girdiği, kariyerlerinin oturduğu, evliliklerinin oturduğu, çocuklarının olduğu stabil bir evrede görülür. Orta yaş krizi ve sendromunu Kanadalı psikanalist Elliot Jaques literatüre sokmuştur. 30 yaş sendromunda geç kalmışlık hüznü, başaramama korkusu, kendini sorgulama ve bulunduğu durumu beğenmeme vardır. Quarter life crisis olarak da adlandırılabilir. Profesör Doktor Kemal Sayar bu durumu gelmeyen yetişkinlik ya da tutuklu kalmış yetişkinlik olarak da tanımlar. Gelmeyen yetişkinlik sonsuza dek ergen kalma, sorumlulukları almama, vur patlasın, çal oynasın tarzı bir yaşam tarzı ile kendini gösterir. Sadece zevkler ve tatmin üzerinde bir yaşam, toplumda da ergenleşme eğiliminin göstergesidir. Şimdi 30 yaş sendromuyla, hafif kaygı durumuyla da başa çıkabiliriz. Bu durumu iyice içsel bir sorgulama, hesaplaşmadan varoluşsal majör bir depresyona kadar sürüklenebilir. Hatta panik ataklar bile ortaya çıkabilir. İşte burada baş etme becerileri önemlidir. Kişinin kendiliğinin, kimliğinin oturması, sağlıklı bir kimlik oturması aslında en güzel süreçtir. Kişinin net bir algısının olması, net bir politik görüşünün, tercihlerinin olması, aile ve arkadaş rollerinin belirlenmesi de mesleki hedefleri de önemlidir. Nereden anlayacağız 30 yaş sendromu olup olmadığını? Bir kişi kendini sürekli 29,5 yaşındayım diye tanımlıyorsa bu sendromun bir müptelası olmuş olabilir. Bu dönemde boşanmalar artar, depresyon sıklığı artar, kaygı bozukluğu sıklığı artar. Bu aslında şehirli neslin bir problemidir. Kırsal kesimde, tarlada çalışan çiftçilerde bu durum gözlenmez. Nedir 30 yaş sendromunun belirtileri? Çözümsüzlük, belirsizlik, tatminsizlik, zevk alamama, engellenmişlik hissi, yetersizlik hissi, sosyal rollerin karmaşası, düşük özgüven, başarısızlık korkuları, odaklanma güçlüğü, kısa süreli hafıza problemleri ve yaşlanmanın getirdiği huzursuzluk bu belirtiler arasındadır. Peki orta yaş sendromu ya da krizi hangi tarz kişilerde daha sık görülür? Hayatını görece daha iyi yaşayan, kariyerlerinde bir yere oturmuş, yol almış erkeklerde daha sık görülür. Bu kişiler 40-45 yaşlarına geldiklerinde hayattaki tüm emellerime ulaştım. Artık bir hedefim kalmadı.
diyerek bir boşluk, anlamsızlık sürecine girerler. Böylelikle önce evliliklerini sorgularlar. Yeni genç insanlarla romantik ilişkilere kapılabilirler. İşlerini değiştirmek isteyebilirler. Varlarını, yoğunluğunu satabilirler ve büyük risk alabilirler. Umutsuzluğa ve huzursuzluğa kapılarak hayatlarını daha büyük bir karmaşaya sürükleyebilirler. Bu yaş döneminde tabii organlarda yaşlanmaktadır. Beyin fonksiyonlarında hafif düşme, dikkat dağınıklık, tabii ki de cinsel işlev bozukluklarında performansta gerileme, psikolojik olarak da özgüven azalması ve öfke kontrol bozukluğu olarak kendini gösterebilir. Bu dönemde en sık aldatmaların görüldüğünü söyleyebiliriz. Andropoz yeni isimler de takılarak hırçın erkek sendromu, asabi erkek sendromu ya da erkek menopozu olarak da adlandırılabilmektedir. Bu dönemde aslında hiçbir şey eskisi gibi olmamaktadır. Çünkü hücreler yaşlanmaktadır, organlar yavaşlamaktadır. Peki, orta yaş döneminde her şey gerçekten çok kötüye mi gidiyor? Gerçekten çok kötü bir tablo mu bu yaş dönemi? Hayır, aslında bu dönemde hem beden hem ruh olgunlaşmaktadır. Ve bu olgunlaşmanın getirdiği bir sürü güzellikler vardır. Bu dönemi krizden çıkarıp fırsata çevirmek aslında kişinin olgunluğunun becerisidir. Ve bu beceriyi kişi kendi geliştiremezse yardım alarak da geliştirilebilir. Bu dönemde kişi içsel yolculuklara çıkarak kendini daha iyi tanımlayabilir, farkındalığını arttırabilir. Kendi olmanın fırsatını, daha gerçek, daha huzurlu bir yaşam olanaklarını araştırabilir. Ve bu böylelikle yaşlanma süreci de daha sağlıklı bir formatta gelecek. Asıl mesele orta yaş değişimlerini doğru anlamlandırabilmek ve anlayabilmektir. Bazı gerçekleri kabullenmek gerekmektedir. Değiştiremeyecek gerçekler vardır. Bunları farkında olmak ama yapabilecekler minik önlemler ve minik değişiklikler de göz önünde tabii ki de bulundurulabilir. Kimler en fazla risk altındadır? Özellikle yalnızlar. Yalnızlar kulübünün üyeleri. Yalnız erkekler en fazla risk grubundadır. Çünkü onlar yaşamlarında çok daha fazla sorgularlar. Sanki hayat ellerinden kayıp gitmiştir. Peki bu durumda ne yapmalı? Nasıl başa çıkmalı? Boşluk hissi ve artık dünyada yapacak bir şeyim kalmadı yerine ben bu yaş dönemini kabulleniyorum. Her yaşın ayrı farklı bir güzelliği var. Bilincine vararak sanatsal, manevi değerlere odaklanıp hayatı daha farklı bir düzene oturtmak da kişinin elinde olabilmektedir. Daha farklı programlar, farklı geziler, daha önce ertelenen faaliyetler, daha iyi beslenme, daha sportif bir yaşam, dostluklarla yapılan sohbetler, yeni hobiler, bazı stratejik planlar bu dönemde olabilmektedir. Bugünkü sohbeti kısa bir yazıyla noktalamak istiyorum internetten bulduğum. Çok manidar. Kimi 22 yaşında mezun olur ama sağlam bir iş bulmak için 5 sene bekler. Kimi 25 yaşında CEO olup 50 yaşında hayatını kaybedip ölürken kimi 50 yaşında CEO olur ve 90 yaşını görür. Kimi evlenirken kimi bekar kalır. Obama 55 yaşında emekli oldu, Trump ise 70 yaşında göreve başladı. Bu dünyada herkes kendi zamanına göre yaşar. Etraftaki bazı insanlar senden bir adım ileride gözükebilir, bazıları ise senin gerinde kalabilir. Ama herkes kendi yarışında ve kendi zamanındadır. Onları kıskançlıkla besleme, taklit de etme. Onlar kendi zamanında, sense kendi zamanında yaşayacaksın. Hayat harekete geçmek için doğru zamanı beklemektir. Yani sakin ol. Geç kalmadın, erken de değil. Teşekkürler, sağlıklı, esen dolu yaşlar diliyorum.